Bir varmış, bir yokmuş. Rüzgarın fısıldadığı, yıldızların birbirine gülümsediği o eski zamanlarda kasabanın en ucunda yüksek kayalıkların üzerinde gökyüzüne uzanan eski bir fener kulesi varmış. Ama bu kule bildiğimiz deniz fenerlerine hiç benzemezmiş. Artık denizdeki gemileri değil, insanların yarım kalmış hayallerine yol gösterirmiş. Kulenin en tepesindeki camlı odada minik bir ışık şafak sökene kadar hiç sönmezmiş. Çünkü burası rüyaların bekçisi olan Bay Gece Yarısı'nın eviymiş. Onu görenler şöyle anlatmışlar. Üzerinde gökyüzündeki yıldızlarla süslü, gümüş rengi upuzun bir sabahlığı varmış. Ayaklarında her adımını sessizleştiren bulut gibi yumuşak terlikleri varmış. Gözlükleri o kadar kalınmış ki baktığında insanların sadece yüzünü değil, kalplerindeki en küçük üzüntüleri bile hemen anlarmış. O, dünyanın tek rüya koleksiyoncusuymuş. Saat tam gece yarısını vurduğunda Bay Gece Yarısı sırtına kocaman sihirli bir torba almış. Bu torba o kadar hafifmiş ki içine dünyanın tüm rüyaları dolsa bile bir kuş tüyünden daha ağır gelmezmiş. Elinde ise rüya kapanı dediği ucu incecik bir ağla kaplı kristal asası varmış. Sessizce kulenin merdivenlerinden inmiş. Adımları yere değmiyormuş. Sanki havanın üzerinde yürüyormuş. Şehre indiğinde pencerelerin önünde durup evlerin içinden gelen sesleri dinlemiş. İlk durak küçük bir çocuğun odasıymış. Pencereden dışarı sızan rüya, parlak pembe, biraz da çilekli şeker gibi kokan bir dumanmış. Çocuk rüyasında dev bir dondurma dağına tırmanıyormuş. Ama tepeye ulaşacakken güneş çıkmış ve dondurma dağı erimeye başlamış. Çocuk içine çekip uykusunda öbür tarafına dönmüş. Ay gece yarısı asasını havada sallamış ve o yarım kalmış tatlı pembe dumanı nazikçe torbasına koymuş. Bay Gece Yarısı'nın ikinci durağı yaşlı bir marangozun atölyesiymiş. Buradan sızan rüya, taze, odun kokan altın rengi bir toz bulutuymuş. Marangoz rüyasında gençliğine dönmüş. Elleriyle yaptığı güzel bir gemiyi denize indirmiş. Fakat rüya tam yelkenler rüzgarla dolacakken duruvermiş. Ay Gece Yarısı bu rüyayı da almış. Bu rüyanın biraz umuda ihtiyacı var diye fısıldamış. Torbasına koymuş. Bay Gece Yarısı kulesine döndüğünde topladıkları rüyaları masanın üzerine boşaltmış. Burası rüyaların tamir edildiği bir yer gibiymiş. Raflarda binlerce kavanoz varmış. Yağmur kokulu rüyalar, uçurtma kuyruğuna takılan hayaller, anne ninesiyle ısınmış anılar. Bay Gece Yarısı gümüş iğnesini çıkarmış. Bu iğnenin ipliği parlayan bir yıldızın ışığından yapılmış. O gece topladığı rüyaları birbirine dikmeye başlamış. Hiç düşündünüz mü? Neden bazen hiç tanımadığınız birinizi rüyanızda görüp mutlu olursunuz? Ya da neden hiç gitmediğiniz bir yerin kokusunu uykunuzda duyarsınız? Meğer sebebi Bay Gece Yarısıymış. O, marangozun yarım kalmış gemisini almış, küçük çocuğun dondurma dağından akan tatlı nehre bırakmış. Çocuğun şekerden dünyası yaşlı adamın gemisine can vermiş. Bay Gece Yarısı biliyormuş ki insanlar birbirine ihtiyaç duyar ama rüyalar birbirine daha çok ihtiyaç duyarmış. Yalnız kalan rüyalar solar ama birleşen rüyalar kocaman bir mutluluğa dönüşürmüş.
Ancak her gece bu kadar huzurlu geçmezmiş. O gece Bay gece yarısı torbasının dibinde tuhaf bir ağırlık ve buz gibi bir soğukluk hissetmiş. Torbayı masaya boşalttığında diğer rüyalar korkuyla kenara kaçmış. Masanın tam ortasında yapışkan, kapkara, etrafına karanlık yayan bir rüya parçası duruyormuş. Bu sıradan bir korkulu rüya değilmiş. Bu hayal kurmayı unutan birinin rüyasıymış. İçinde ne bir renk ne bir ses varmış. Sadece yapamam, olmaz, vaktim yok kelimelerinden örülmüş. Aşılmaz bir duvar varmış. Rüya o kadar ağırmış ki Bay gece yarısının masası gıcırdamaya başlamış. Duvardaki saatler aniden durmuş. Bay gece yarısı anlamış ki eğer bu rüya iyileşmeden dünyaya geri dönerse yarın sabah hiç kimse gökyüzüne bakıp gülümsemeyecekmiş. Herkes sadece işini, parasını ve dertlerini düşünecekmiş. Koleksiyoncu ilk kez korkmuş. Cam kavanozlar çatlamaya başlamış. Karanlık odadaki tüm ışığı yutuyormuş. Bay gece yarısı bir karar vermiş. Kulenin en gizli köşesindeki özel kutusuna gitmiş. Bu kutuda kendi rüyası varmış. Koleksiyoncu olmadan önce kurduğu o en güzel hayal. Dünyadaki herkesin aynı anda mutlu olduğu o an. Kendi rüyasını o kapkara rüyanın tam ortasına bırakmış. O rüya karanlığın içinde bir güneş gibi doğmuş. Siyah renk önce griye, sonra gökyüzü mavisine, en sonunda ise bembeyaz bir ışığa dönüşmüş. O an tüm kule ve kasaba altın bir toz bulutuyla yıkanmış. O gece Bay gece yarısı hiç uyumamış. Kendi rüyası artık yokmuş. Onu dünya için feda etmiş. Ama masanın üzerindeki o kara rüyanın yerinde şimdi minicik parlayan bir çiçek yeşeriyormuş. Güneş doğduğunda kasaba halkı uyanmış. Hayal kurmayı unutan o adam her zamanki gibi mutsuz değil, içinde büyük bir ferahlıkla uyanmış. Pencereyi açtığında yüzüne çarpan rüzgar ona çocukluğunu hatırlatmış. Hemen eline boyalarını almış ve sokağa gri duvarları renklendirmeye çıkmış. Dondurma dağı rüyasını gören çocuk ise gülümseyerek uyanmış ve bugün dünyayı gezecek kocaman bir gemi yapacağım demiş. Bay gece yarısı ise çok yorgunmuş ama mutluymuş. Balkonuna çıkmış, elinde kalan son rüya tozlarını rüzgara savurmuş. Kendi rüyası artık ona ait değilmiş belki ama dünyadaki her gülümsemede kendi rüyasının yaşadığını biliyormuş. Sandalyesine oturmuş, yeni rüyaları almak için bir sonraki geceye kadar gözlerini yummuş. Şimdi, evet tam şu an gözlerini kapat ve sessizliği dinle. Bu gece Bay gece yarısı senin pencerenden içeri girdiğinde torbasına neyi bırakacaksın? Korkularını mı yoksa en renkli hayallerini mi? Unutma ki o kulede ışık hala yanıyor ve Bay gece yarısı senin rüyanı bir başkasının sevinciyle birleştirmek için geceyi bekliyor. İyi geceler, tatlı rüyalar.